Herkese günaydın. Okay. Bye. Thank you, bye. Ciao. Ciao. Ana yola daha çıkmadık. Ana yola çıkınca birbirimize bağlayacağım. Tamam. Otelden çıktık şimdi. Siena'ya doğru yol alıyoruz. Sabah 10.30. Bu arada saat ne var 10.30 oldu? 10.30 değil, 9.30. Aa, 9.30 Evet. pardon. Ben de diyorum ne ara 10.30 oldu. Yollar birazcık kalabalık. Hafta sonu herhalde insanlar bir yerlere gidiyor buralarda. Bize gibi. Bugün günlerden cumartesi miydi? Nereden cumartesi? Bugünkü rotamız Siena neydi? San Gimignano, Floransa'da da kalacağız. Floransa ile ilgili otoparklar problemli diye sıkça yorum görüyoruz internette. Bakalım artık kısmet. Otoyolu bitirdik. Şimdi şeydeyiz. Nedir? Gişelerdeyiz. Yine parayı bayılıp yola devam edeceğiz. Koyuyorum. Evet. Al. 12.8. Şuraya okutabilirsiniz. Prego attendere, validazione carta in corso. Oldu mu? 12.80. Oldu galiba. Carta validata con successo, prendere per ricevuta. 12.80 euro ödedik. Bayağı karavan da var. Sigara kokusu gibi bir şey geldi. Adam sigara içiyormuş ya. Nasıl geldi o koku öyle? Çok ilginç. Karavan görmüşken hemen size getirelim. Burada çok yoğun karavan kullanımı var. Yollarda çok sık gördük. Yani karavanla yurt dışına çıksak ne yaparız, ne ederiz diye düşünen varsa eğer, onlara da gösterge olsun. Benzincilerin hepsinin levhasında karavanla ilgili işaretler de vardı. Muhtemelen hani atık su vesaire gibi boşaltma hizmetleri de veriyorlar. Olabilir. Türkiye'dekinden daha rahat edersiniz karavan yolculuklarınızda. Hani arıza vesaire gibi endişeleriniz yoksa karavanla da bu yolları gitmeyi düşünebilirsiniz. Tabii bazı yollar dar olsa da şey gibi, neydi adı, Amalfi sahilleri gibi. Evet. Yine de çok eğleneceksinizdir. Karavanınıza güveniyorsunuz. Hiç düşünmeden çıkın bence. Paranız da varsa. Gidiyorum böyle. Gir bakalım. Onları çıkarız. Bizim geri dönmemiz lazım bence. Neden? Baksana, trafiğe kapalı alan diyor. He. Arabalar geldi oradan. Bilemiyorum ki. O zaman bırakalım. Kamera da var şurada. Tamam, o zaman bırakalım. Aşağı bırakalım. Hiç risk atmayalım. O son arabalar da çünkü şuradaki park yerine girdi. Ay. Kapılar uyuştu. Siena'dan herkese selam. Herkese selamlar. Şu kapıdan giriş yaptık. Motoru da oraya bıraktık. Sağ köşede. İçeriye galiba araçlarla belli bir noktaya kadar giriliyor. Ondan sonra trafiğe kapalı alan diye biz de burada bulduk. Park ettik. Orada trafik... Çünkü şeydi değil mi? En son geldiğimizde içeride araba falan dolaşmıyordu yani. Yoktu. Çok nadir dolaşıyordu. Şurada tabela var, trafiğe kapalı alan diye. Hemen tabelanın yanına da eşek kadar bir tane kamera koymuşlar. Götümüz yemedi, ne yalan söyleyeyim. Bazıları geçiyor mu anlamadım. Ya Mesela... muhtemelen şöyle özel bir durum var. Atıyorum sola döndü bak. yük indirme vesaire gibi gerekçelerle 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika neyse girip çıkmaya sadece müsaade ediyorlar. O süreyi aştığın zaman yapıştırıyorlar cezayı. Şöyle bir tabela var. Closed, kapalı. Üstünde kamera var.
burada motosiklet, bisiklet, yük taşıma gibi işaretler var. Yani onun dışında içeriye girmek yasak anladığımız kadarıyla. O yüzden hemen bu alanın dışındaki o motosiklet park yerine motoru bıraktık. Üstümüzü çıkarttık. Kasklar mecburen elimizde kaldı. Yürüyoruz. Nereye baksan ayrı bir güzellik var ya. Başım döndü resmen. Biraz Roma'ya uzak kalıyor burası. Genellikle şeyler daha çok geliyor. Turlar getiriyor buraya. Getiriyor. Birisi olarak gelmek isterseniz nasıl gelineceğini bilmiyorum. Mutlaka ulaşım vardır ama tek vesayetle belki olmayabilir. Biraz tepede ve dışarıda kalıyor çünkü. Biz de Roma'dan 2,5-3 saat arası bir sürede geldik. Evet. Kahvaltı yapmamıştık, sadece kahve içtik. Şu an aç ayı oynamaz modundayım. Karnım acıktı. Anlıyor musun beni? Geçtiğimiz günlerdeki Merve'yi. Meyve suyu, soğuk bir şey içmek istiyorum. Bir şeyler boğazımdan geçsin istiyorum. Geçiştirme pizzalarımızı yedik. Mal gibi. Evet, güzel değildi. Bir dilim pizza yedik. Sonra Merve'ye verdim. Kağıdın altı yağymış, fark etmedim. Merve bana sinirli uyusun şu an. Bu şeyde, yoklukta bucuk bucuk bütün ya, bütün elim aldı yani sağlı sollu. Kendikini al dedim, verirken benimkine bak demek gereği duymadım açıkçası yani. Niye öyle bir şey diyeyim diyorum. Kendininkini al niye diyorsun o zaman? Ben almayacağım mı sanki? Hayır. Tamam, birisine bir şey verirken sağından solundan bir şey düşüyor mu, akıyor mu diye verirken bakılmaz mı? Sen kendin bir şey alırken insan bakmaz mı? Ya bir elime, Yani elime verdin, ne yapayım? sıçramak lazımsa o zaman kendin baksaydın. Direkt elime tutuşturdum, ne yapayım? Yere mi fırlatsaydım? Bu yağlı diye. Hayret bir şey Ver ya. diye bir anda isteyince verdim ben de. Tamam, bir şey demeyeceğim ben. Ne yaparsın? Bir şey istemeyeceğim. Merve bana atarlı. Dün ben hiç atarlanmıyorum diyordu. Geçecek sakacağım. Efendim? Geçemedi. Şimdi meydana doğru yürüyoruz. Umuyoruz ki o zamana kadar Merve'nin siniri geçer. Geçmez. Neyse, meydanda görüşürüz. Var mı anlatmak istediğin bir şey? Şuradaki evlerden birine bir adam kiralamış. Onu anlat istersen. Sen anlat hadi. Burada önce turla geldiğimizde Taylan 5 demişti. Burada yarışlar oluyor işte. Ne yarışıydı? Palyo. Palyo yarışları oluyordu. Zengin bir adam sırf sadece o yarışları izlemek için şu ya sağdaki ya da soldaki evlerden birini, bir katını kiralamış. Sadece yarış olduğu zamanlar. Satın almış, yarış olduğu zaman geliyor. Aynen, satın almış pardon. Yarış olduğu zamanlar buraya gelip yarışı izleyip geri dönüyormuş. Bu da Evet. ayrı bir zenginlik belirtisi. Siena'daydı değil mi o? San Gimignano değil. Buraydı herhalde. Yani Bu meydan şu duvarların, sütunların hizasından kapatılıyor.
Ondan sonra yol boyunca, işte bu masalar falan hiçbiri olmuyor tabi orada. Bu meydanın etrafı boyunca atlar koşarak yarış yapılıyor işte. Jokey düşüp at devam etse bile, at devam edip yarışı kazanırsa hangi mahallenin atıysa o mahalle yine de yarışı kazanmış söylüyor. Böyle de enteresan bir yarış. Buna da palyo yarışı deniyor. Festival gibi bir şey aslında. Yarış haftasında burayı bir hayal edin. Şu meydan, camlar. Ben söylendim arkada birazcık. Arkada azıcık söylendim de. Fotoğraf çekemedim, parmağım gözüktü. Kaskımı çıkartamadım. Kaskada motorda başlayacağım şimdi. Çarpacağım şimdi. Ay fotoğraf çekiyorum, parmağım çıkıyor. Ver şu kaskı Toplamaya bana. çalışıyorum, kaskta şey yapmaya çalışıyorum. Sinir oldum. Neyse kaskı sen bir bana. şey diyordun galiba. Hatırlamıyorum. Ver kaskı bana. Hayır vermeyeceğim. Ne diyordun? Ne bileyim ne diyordum. Hemen. Burada şey var herhalde. Konser gibi bir şey var. Evet, konser için alanı kapatmışlar. Burada konser izlemek de enteresan bir tecrübe olurdu. Çok keyifli olsa gerek ya. Biz daha önce buraya geldiğimizde şurada da oturanlar vardı. Burada işte görevliler gelip kaldırdılar, oturmak yasak dediler. Biz değil de başka Oturan birileri. değil de orada yemek yiyordu. yiyenlere müdahale Ha, ettiler. doğru, yemek yiyorlardı. Bir tane kadın çocuklarla beraber oturmuş yemek yiyordu. Adam polis gibi bir şey kaldırdı onu yani direkt oradan. Burada piknik yapmak yasak dedi. Zamanımız kısıtlı olduğu için yavaş yavaş devam ediyoruz. Aslında burada zaman geçirseniz bir gün, 2 gün sıkılmazsınız. Çok güzel bir yer. Ruhu olan, değişik bir havası olan bir yer. Siena Duomus, yani Siena Katedrali'nin önündeyiz. Burası 13. yüzyıl binalarından. Siena'nın en büyük yapısı. Harika bir işçilik. Özellikle heykel işçiliğini canlı gözle görmenizi isterdim. Her bir noktasında ayrı ayrı böyle zarif detaylar var. Yani sanat seviyorsanız, heykel işçiliğini seviyorsanız, taş oymalarını, işçiliklerini seviyorsanız burada bayağı zaman harcayabilirsiniz. Siena'dan ayrıldık. San Gimignano'ya doğru devam ediyoruz. San Gimignano'yu da şöyle bir hızlıca görüp Floransa'ya devam edeceğiz. Yolda bir tane motorcu denk geldik. Yanımızdan geçirken Türkiye dedi. Böyle el salladı bize. Büyük bir heyecan ve mutlulukla yaptı bunu. Evet, böyle yani hissedildi o heyecan ve mutluluğu. Yol boyunca da önümüzden gittik bir yere kadar. Sonra yol ayrımında biz ayrıldık. O da bize el salladı, biz de onlara el salladık böyle. Çok şeydi, güzel bir andı bence. Keşke kamera açık olsaydı, siz de görseydiniz. Arasında böyle motorcularla denk geliyoruz. Bazıları tabi selam vermeden geçiyor, bazıları da selam veriyor işte. O çok iyi falan filan diyor. Türkiye'den geldiğimizi görünce de şaşırıyorlar herhalde. Yavaş yavaş San Gimignano'ya yaklaşırken sağlı sollu zeytin ağaçları ve üzüm bağları görüyorsunuz. Floransa, Toskana bölgelerinde dünyanın isim yapmış en ünlü zeytinyağları ve şarapları üretiliyor. Özellikle Toskana bölgesinin şarapları dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Şuradaki arabaya baksanıza. Bu arabalardan çok gördük burada. Çok güzel. San Gimignano'nun girişindeyiz. Yine araç girişine kapalı alan. Park için yer. Sağdan aşağı mı ineceksin? Sola mı devam edeceksin? Hangisini yapayım? Sağdan aşağı insan ne olur?
Bizimki taşar bayağı dışarıya. San Gimignano'nun dar sokaklarından herkese selam. Merhabalar efendim. Motoru aşağıya park ettik. Şimdi yukarıya doğru yürüyoruz. Mikrofonlarımızın şarjı bitti. O nedenle GoPro'nun kendi mikrofonuna kaldık. Şurada bir Şurada bir manzara seyir noktası var. Oradan size küçük bir ön izleme yaptırıp içeriye devam edeceğiz. Dígame si esto no, yo siempre pienso que es como un mar verde. Horrible. Seyir noktasındayız. Arkamızda Toskana Vadisi. Yolda kısaca bahsetmiştim, hatırlarsınız. Burada dünyanın en iyi şarap için üzüm bağları ve aynı zamanda da yine zeytin ağaçları bulunuyor. Buraya geldiğimizde limoncello almıştık galiba. Evet. Ama limoncello'nun asıl vatanı Amalfi'ymiş bu arada. Doğru. Onu anladık. Yani Doğru. çünkü orada reklamı daha iyi yapılıyordu. Amalfi'de reklamı daha iyi yapılıyor. Limonun içinde dondurma falan filan veriliyordu. Burada öyle bir şey görmemiştik biz. Burada kıyafetleri, tabakları, bilmem ne, her şey limonluydu böyle. Buranın şeyi, özellikle içi çok güzel buranın da. Siena gibi yani. Gelecek olanlara duyulur. Mutlaka uğrayın buralara. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Evet, görüşürüz. I was actually very conscious that on the plane I felt like I got up. Motosikletçinin dramı. Exercises, went to the toilet, I sat back. Görün görün. Well, that's what people I noticed when Ne hallere, there was a bit of turbulence. There was. ne hallere geldik. I could feel it. Arkadaşlar buranın gelatosu, dondurması ünlü demiş miydik? Demiştik. Şu gördüğünüz sıra herkes dondurma için bekliyor. Tanıtım her şey ya. Evet. Çok güzel yerler burası ya. Of. Yani orada sırada harcayacağın zaman yerine, hele ki zaman kısıtlıysa, şuralardaki yapılara görmeye harca zamanı. Bunlar kandırmaca. İnanmayın böyle şeylere. Gün intikam günü. Akgün birer birer bana yaşattıklarını bugün yaşıyor. Ve beni çekti genç açıyla. Kolezyumun orada. Kolezyumda alayım diye, yani mantıken tamam da. Ondan sonra bedeninin altı upuzun, üstü incecik çıkmış. Böyle çok saçma salak çıkmış. Şimdi beni çek dedi burada. Çektim aynı şekilde. Genç açıyla mı çektim diyor bana. Senin yaptığın aynısını yaptım dedi. Bak şeyi karıştırmışız. Şimdi Evet, burayı burası. görünce hatırladım. Biz o zaman dilim pizzayı buradan alıp şuradaki doğumunun önüne Evet. oturup orada yemiştik. Aynen. Öbür tarafında da yarışlarının olduğu yerde de, palyo yarışlarının olduğu yerde de sadece oturmuştuk. Evet, sadece oturduk. Hatta işte biz bir şey yemiyorduk, yiyene kızdılar. Doğru. Çok yanlış bilgiler verdik az önce. İşte 5 yıl geçince insan unutuyor. Bir dahakine 5 yıl olmadan gelmemiz lazım. Şimdi nasıl bir yerde yürüyoruz? Yani şuradaki metal zırhları ki dersin ki 1300'deyiz. Ya olduğu gibi korunuyor olması çok iyi değil mi? Yani 2024 yılında olduğumuzu bilmesem, 2024'te olduğumuzu bilmesem derim ki yani eski çağlarda yaşıyormuşuz gibi. Gerçekten öyle. Tabii insanlar da öyle giyinmese böyle. Merve yine dedikodunun dibine vuruyor. Değil mi? Şimdi arkamızda gözüküyor mu? Gözükmüyor. Tüh. Şurada çaktırmadan durur gösteririm, bir şey değil. Durayım mı şurada? Dur. Şimdi önümüzde bir muhtemelen Bize göre tam sol arka tarafta, çaprazda.
Gözüküyor mu? Nereliydi? Senin- Kuzey ülkelerinden olması muhtemel bir çift var. Ha, bir şey Kadın geliyor. Ha. kadın mini minnacık. Çocuk kadının kucağında şey gibi duruyor diyor. Hani kadının çocuğu değil de Ha, tam karşıda. çocuğun kadını gibi. Karşıdakiler. Sağ taraftakiler. Geldi. Önce şöyle bir şeyle karşılaştık. Önde bir tane peder artık herhalde. Ne oluyor? Öyle bir şey. Geliyordu. Böyle bir şey var sandık. Arkada da bir araba. Bize dedi ki şey çekme. Sil dedi. Birazcık saygılı olun dedi. Biraz sinirli bir şekilde. Biz de normal hani ayin kutlama gibi bir şey sanıyoruz. Meğersem cenazeymiş. Ya ama arkadakilerin hiçbiri de böyle şey bizdeki gibi değil ki. Herkes gülerek geliyor. Ben anlamadım yani. Hani şeyden cenaze olduğunu anlamadım çünkü. Hani biraz hüzünlü olsa da anlayacağım da. Hepsi Bir de tek- tebessüm ediyor. Bir tek peder üzgün gözüküyor. Aynen. Başıma yine iş çıktı diye bence hafta sonu. Onun üzgünlüğü de. Neyse. Sence Milano bana iyi geldi. Bence Milano çok iyi. Yani şu sokakların kötü gelme şansı var mı? Merve kendini kaybediyor sokaklarda. Burası da böyle kale içinde bir eski yerleşim yeri. Kale dışında da yine böyle yerleşimler olsa da esas turistik kısmı kalenin içi. Akif şimdi kafasına aşağı su dökmeye gidiyor. Çeşme buldu bir tane. Böyle çeşmeler çok güzellerdi. Buradaki su güzel değilmiş ama bazı yani özellikle Roma'daki çok güzeldi. Buz gibi soktu böyle serin sıcak. Çok güzel içiliyordu. Buradaki sular ılık. Ama tadı iyi değil. Oh yarasın. Enseni ıslattın mı? Her yerini ıslattım. Ay. Ya erkeklerin işte böyle bir kolaylığı var. Ben şimdi kafamı ıslatayım da sen ıslat olmaz yani. Duygu ve düşüncelerinizi alalım Akif Bey. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Duygu ve düşüncelerim. Hava çok sıcak. Atina sıcağını görmüş insansın. Olsun, insan ne yaşadığını, anını hatırlıyor. Geçmişini hemen unutur. İnsan öyledir, nankördür. Atina'nın yaşattıkları Atina'da kaldı. Artık Atina'da değiliz. Atina'da yaşayan Atina'da kalır. Atina'da ayrı yandık, buradayız ayrı yandık. Allah yakmasın. Öldükten sonra ayrı yanacağız zaten. Metaforik esprilerimizi de yaptığımıza göre yolculuğumuza devam edelim. Allah yakmasın diyoruz. Gelin buraya gelin. Buraya gelin. Daha fazla zaman ayırmak isterdik ama dediğimiz gibi biz yol üstündeyiz. Zamanımız kısıtlı. Yine de buraya zaman ayırmak istedik, öyle söyleyelim. Daha önce Bence de, görmüş olmamıza evet. rağmen. Şu ağır kokan bir peynir var. Şu an ben bir koku alıyorum. Evet, ağır bir peynir kokusu geldi. Dünkü şeyde Benim restoranda makarnada. Akif'in verdiği sipariş makarna aynı böyleydi. Bu koku vardı. Şimdi bana bu ağır geliyor bu koku. O zaman San Gimignano'dan sevgilerle next station. Floransa. Görüşürüz. See you later. Un architetto famosissimo che aveva costruito palazzi stupendi. Il reale,